Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda renk sensörümüzle ilgili konuşuyor olacağız. Öncelikle şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Her videoda söylemeyeceğim bunu ama arada bir portları kontrol etmenizi hatırlatmak istiyorum. Çünkü gerçekten çok önemsediğim bir konu. Şimdi şuna geçebiliriz. Işık sensörümüz nasıl çalışır? Işık sensörümüzü aslında taktığımız yere göre farklı farklı şekillerde kullanabiliriz. Eğer ışık sensörünün yere bakmasını sağladıysanız zeminin üzerinde hareket ederken denk geldiği rengi ölçebilir, size hangi rengi gördüğünü söyleyebilir. Bunun haricinde yansıyan ışık miktarını öğrenebilir. Şimdi bunu da anlatacağım. Ve çevredeki ışığı algılayarak çevrede ne kadar fazla ışık olduğunu da size söyleyebilir. Bunların üçünü de yapabiliyor kendisi. İlk başta yapmak isteyeceğimiz şey calibrate yapmak. Yani aslında sensörümüzün ayarlarını yapmak. Şöyle ki eğer gerçekten çok doğru ve güzel değerler almak istiyorsak sensörümüzden bunu yapmamız çok iyi olur gerçekten. Çünkü calibrate şu anlama gelir. Siz en az alabileceğiniz minimum ışığı göstereceksiniz sensörünüze ve aynı zamanda en fazla alabileceğiniz ışığı göstereceksiniz. Ve bu şekilde ışık almak istediğiniz aralığı, ışık alabileceğiniz aralığı belirteceksiniz ki sensörünüz bundan sonra bu ikisinin arasındaki değerleri kullanarak size çok daha güzel bir şekilde bilgi ulaştırsın, versin. Bir de resetimiz var. Reset neredeyse her sensörde var ki bunlar gerçekten önemli. Çünkü sensörler bilgi taşır ve biz baştan yeni bir kod başlattığımız zaman eski bilgileri istemeyiz. Bu yüzden kodun başında eğer kullanacağımız bir sensör varsa onları resetlememiz, yenilememiz lazım ki eski değerleri bize yanlışlıkla vermesin, bizim işimizi bozmasın. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durumumuz daha var. Yine compare ve measure'umuz var bizim burada. Şöyle önce measure'a gelelim. Measure'da yine sadece tek bir bilgi alabiliyoruz. Yani bu da tabii ki hangi rengin ölçüldüğü bilgisi. Farklı bilgiler de alabiliriz. Dediğim gibi üzerine bulunduğumuz zeminin ne kadar ışık yansıttığını o anda öğrenebiliriz. Ne demek istiyorum? Elimize bir ayna alacak olursak eğer ne kadar fazla ışık yansıttığını görebiliriz sanırım, öyle değil mi? Hani ne kadar ışık varsa veriyor karşı tarafa. Ve eğer robotumuz bir aynanın üzerinden geçiyorsa büyük ihtimalle çok fazla ışık algılayacak ve ne kadar fazla ışık algıladığını biz eğer istiyorsak öğrenebileceğiz. Eğer daha mat, daha böyle mesela üstümdeki gibi bir kıyafetin üstü üzerinden geçiyor olursa eğer çok fazla ışık almaz. Fazla ışığın yansıtılmadığını bilgisini de alabilirsiniz ondan. Aynı şekilde ortamın ışığını da öğrenmek isteyebilirsiniz. Ve eğer ortamın ışığını öğrenmek istiyorsanız da tabii ki sensörünüzü aşağı doğru değil biraz daha ortama bakacak şekilde ayarlarsanız eğer daha doğru sonuçlar alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bir de measure haricinde şundan bahsedelim. Compare'de yine her zamanki gibi istediğimiz şeyi, durumu tam olarak belirtebiliyoruz. Ne demek istiyorum? Bu renk oldu mu? Bu rengi değiyor musun? Bu rengi görebiliyor musun? Şu değere ulaşabildin mi? Gibi sorular yöneltebiliyoruz sensörümüze. Compare'in önemi bu aslında. Çünkü doğrudan istediğimiz şartı belirtebiliyoruz. Eğer mesela kırmızı rengi geldiğini öğrenmek istiyorsak, kırmızı renge değmiş mi şu anda, robotumuz kırmızı rengin üzerinden mi geçiyor, bu bilgi bizim için önemliyse bu ayarımızı kullanabiliyoruz. Aslında bu şekilde arkadaşlar bu sensörümüz de bitti. Bir sonraki videomuza geçebilirsiniz.